Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir önceki videoda bu takımımızın alt kısmını yapmıştık. Şimdi üst kısmını beraberce yapacağız. Öncelikle iplerimi tekrar göstereyim. Alize Diva'nın düz rengi ve batik ipi, tığımda 2,5 numara. Evet, kanalıma bu arada abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ben öncelikle düz renk ipimle arkadan başlıyorum. Önünü düğmeli açık yelek şeklinde yapacağım demiştim, çünkü giydirmesi zor oluyor. Bununla aynı ölçülerde yapacağım bu kısmı. Nasıl olsa açık olduğu için kolayca giyilebilir. Şimdi ipime ben 105 tane zincir çektim. Artı döneceğim için 5 tane daha çektim. Yani 110 zincir çekmiş oldum. Buraya 35 tane kafes oluşturacağız. Evet. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. Hemen ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir, iki zincir çektim. Üçüncü zincire batıp kafeslerimi oluşturuyorum. Evet, bu şekilde 35 karemizi yapalım arkadaşlar. 35 tane kare yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir hemen çekiyorum. İlk kafesimin arasına bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıramı yine 35 kafesle bitireceğim. Ben bu bustiyerde 11 sıra yapmışım yüksekliğini. Bunda 15 sıra öreceğim. Siz kaç sıra yapmak istiyorsanız, uzun veya kısa, ona göre yapın. Böyle bu şekilde 15 sıra öreceğim. 15 sıra ördüm. Şimdi kol oyuna geldik. Kol oyu için şu baştan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. halkaya kadar geleceğim. Sonra 25 tane kafes öreceğim. Burada toplam 35 kafesimiz vardı. 5 kafes buradan eksiltiyorum. 5 kafes de buradan, 25 kafes bu ortaya yapacağız 8 sıra. Şimdi burasını örmeyeceğim. Şöyle sık iğne ile gideceğim ki aynı sırada olsun. Şöyle yapayım. Bir zincir çekeyim. Hemen araya şuradaki zincirlere batarak bir araya yalancı sık iğne yapalım. Zaten üstüne kenar motifi geçeceğiz. Onun için fazla belli olmaz.
Evet, buraya kadar yapacaktık. Burada 1 2 3 4 5 tane kafesimi eksiltmiş oldum. Burada 5 zincir çekiyorum. Yine normal örüyorum. 2 zincir, burada işaret koyduğum 1 2 3 4 5 şu 6. kafese kadar yapacağım. Buraya batıp döneceğim. 25 kafes oluşturacağız. Sonra bunu 8 sıra örelim. Evet arkadaşlar, buradan 1 2 3 4 5. halkadan başladım mı buradaki 1 2 3 4 5. halkaya kadar ben 25 kafes demiştim, 26 kafes oluyor, yanlış olmasın. 25 yapınca bir tarafı uzun bir tarafı kısa olur. Tam 26 kafesi 8 sıra öreceğiz bu şekilde. Kol ayrımını yaptıktan sonra 8 sıra örüyoruz. Sonra omuzlarımızı uzatıyoruz. Ben bir tarafını yaptım. Diğer tarafını da beraber yapalım. Şöyle tığıma bir düğümcük alayım. Omuz kısmını 5 kare olarak uzatacağız. Bir, iki, üç, dört, beş tane yaptık. 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüyorum. Bu kısmı böyle 5 kare olarak 13 sıra öreceğiz. Bu şekilde 13 sıra örelim. Şimdi diğer omuzu da ben 13 sıra ördüm. Sonra 24 tane zincir çektim. Şuradaki ön biyeyi yapmak için. Eğer diğeri gibi önünü tümden örmek istiyorsanız burada bu arka kadar zincir çekip diğer omuzu da örüp onunla birlikte birleştireceğiz. Şurada zincirimizi uzatıp bununla birleştirme yapacağız. Önü aynı arka gibi olacak. Ben şimdi ayrı ayrı yaptığım için sadece 24 tane zincir çektim. Şimdi buraya 7 tane kafes dolduracağım. 5 de burada vardı. 12 kafesim olacak. 1 2 3 4 5 ve 6. zincirime bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 üçüncüye tekrar 2 tane karem oldu. Böyle 7 kare yapıp diğeriyle birleştireceğim.
Evet, bu şekilde de kol ayrımına kadar 1 2 3 5 sıra öreceğiz. Sonra kol altını artıracağız bu kenardan. 5 sıra bu şekilde 12 tane kareyi örelim. 5 sıra bu roba kısmını yaptıktan sonra kol oyuğu için ben 15 zincir attım. Burada da 1 2 3 4 tane 5. de birleşik olarak kare oluşturdum. Yani bu kısımda da 16 tane kareyi tam 15 sıra öreceğiz, bitireceğiz. Evet, 15 sıra örelim, bitirelim arkadaşlar. Şimdi örgümüzü bitirdik. Kenarlarını dikeceğiz veya ben tığla geçtim bir tarafını, diğer tarafını da beraber yapalım dedim. Tığımı, zincirimi atıyorum. Tel atmadan sık iğne yapacağız. Buradaki bir kafesi buradaki kafesle birleştireceğim. Şu ipimi de yürüteyim buradan. Sık iğne yapalım. 3 kere sık iğne yaptım. Şimdi ikinci kafesime geçiyorum. Burada da ikinci kafesim. Aynı yere 2 veya 3 kere dolduk mu hem dikim işlemini yapıyoruz hem birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde bitirelim koltuk altına kadar. Birleştirme işlemi bitirdim. Ben burada bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Çeviriyoruz. Şimdi bakayım, 1 2 üçüncü de fırfırımıza başlamışız. Şimdi hemen batik ipimizi alıyorum. Bir, iki, üç. Şu kısma altta 3 tane kafes kalacak şekilde batıyorum. 6 zincir çekiyorum. 4 5 6 3 kere doluyorum. Aynı yere 2 ya da 3 kere dolduracağız. Alt kısmını yaptığımız gibi bu renkli batik ipiyle de aynı şekilde fırfırlarını oluşturacağız. 5 kere de çıkartıyoruz. 5'li trabzan. 3 1 2 3 4 5. Şimdi burada zincirle beraber 3 tane oldu. Diğer tarafa geçiyorum.
Ben bu fırfırları arada 2, arada 3 dolduruyorum. Şimdi 2 tane 3 yapayım. Arada bir tane 2. 2 tane 3. Bir tane 2 diye dolduracağım. Evet, 3 tane oldu. Şimdi bunu 2 tane yapacağım. Bir, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2, 3. Diğer tarafa gidiyorum. Bu şekilde bu sırayı başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben alt kısmına bir sıra daha fırfırlardan yaptım. Siz isterseniz yapın, tercih sizin. Bir tane bir sırada olabilir, burada bir sıra mesela. Şimdi önünün bir tarafını, düğme dikeceğim yerleri, lastiklerini bir tarafını yaptım. Diğer tarafını beraber yapacağız. Tabi siz de önünü düğmeli yapacaksınız. Öncelikle ipimi düğümü atıyorum. Şöyle şu taraftan başlıyorum. İkili trabzan. İlk yaptığım halkaya 3 tane trabzan yapıyorum, ikili. Sonrakilerine ikişer tane yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. En sondaki kareme 3 tane trabzan dolduruyorum. 3 zincir çekip dönüyorum. Tel atıyorum. Şuradaki ikinci halkanın alttan arasına geçirip trabzanımı yapıyorum. Sonra üstten yapmıştık bunu. Sonra alt taraftan yanındakini alıp çıkarıyorum. Bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Alttan yaptık. Şimdi üstten. Alttan. Hep bir trabzanın arasından ipimi geçirip trabzan oluşturuyorum. Şimdi alttan evet, bir alttan bir üstten trabzan alıp trabzanlarımızı yapalım sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim, ben en son trabzanımı üstten yapıyorum ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arka taraf ikinci sırayı yaparken yine üstten yapmışız, bu ikinciyi yine üstten yapacağız. Yani lastik görünümü versin diye üstten yaptıklarımızı tekrar üstten, alttan yaptıklarımızı yani görünümüne göre yine
alttan yapıyoruz. Evet, üstten yaptık. Şimdi bu sırada ben 4 tane ilik açmaya çalışacağım. İlik açarken de alttan yapacağım yeri yapmıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar üstten yapıyorum. Yani alttan yapacağım yeri atladım. Burada bir ilik açılmış oldu. Şimdi tekrar alttan üstten bir tane iliğimizi açtık. Böyle denk getireyim, bir tane de şuraya açayım. Şurada açarsam, evet, araları 1 2 3 4 açarsam 1 2 3 4 4. Evet, arada şu üstte olanlar 4 tane, 1 2 3 4 5 tane olsun. Şimdi alttan yapıyorum. Alttan yapacağım zaman ilik açacağım. Şimdi bir tane daha ilik açıyoruz. 1 2 3 4 tane direk oldu. 2 zincir çekiyorum. Alttan yapmıyorum. Yine üstten yapıyorum. Tekrar üstten ilikten sonra 2 direğimiz oldu. 3. direğimi üst taraftakileri sayıyorum. İliklerimizin arası da eşit olsun diye. Bir, iki, üç, 4. Evet. 3. iliğimi de buraya açacağım. 2 tane zincir çektim. Alttakini yapmıyorum. Tekrar üsttekini yapıyorum. Şimdi alttakini yapıyorum. Evet, ilikten sonra 1 2 3 4. direğimiz oldu. Buraya da 4. iliğimi açacağım. Altı yapmıyoruz. Üstte direkt üst tarafı yapıyoruz. Altı yapmadan geçiyoruz. Şimdi alt taraftakini yapayım. En son evet, yani şurada 1 2 3 4 tane ilik açtık. Dönüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde
ikinci üstten yapmışız. Alttan yapıyorum. Üstten. İliklerin açtığımız yeri göstermek için şimdi burada ilik açtık. Üstten yapmamız gerekiyor. Hemen iliğimizin kenarından bir trabzan yapıyoruz. Sonra geliyoruz, alttan yapıyoruz. Bu şekilde burada bir iliğimiz oluştu. Tekrar üstten alttan. Bu şekilde kaç sıra ördük? Bu sırayı öreceğiz. Sonra düz taraftan öreceğiz. Bu ters tarafı düz taraftan örüp kapatacağız. Yani bu sırayı örüp bir sonraki sıra bitiriyoruz, kapatıyoruz. Bu tarafında sonuna geldim. Hazır ipliğim buradayken hiç kırmadan yaka kenarının oyasını yapalım. Şimdi şuradaki ilk zincir ile arasına bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve yanına hemen aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum ve geçiyorum buradaki ikinci yere, bir tane atlıyorum, bir sıra ikinci sıraya sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim, aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum, bir tane atlıyorum, ikinci burada trabzan var, oraya sık iğnemi yaptım. 1 2 3 yine aynı yere batıp trabzanımı yaptım, bir tane atlıyorum, ikinci kareye sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 bu şekilde tüm boyun kenarlarına, hatta kollarının kenarlarını aynı bu oyayla bitirelim arkadaşlar. Yapıp bitirelim. Evet, kenar oyalarımızı yaptık. Düğmelerimizi de diktik iliklerimizin karşısına. Böylelikle büstlerimizi bitirmiş olduk. Şöyle yapalım. Takımımız bitti. Siz isterseniz böyle, isterseniz de bu şekilde düğmeli veya düğmesiz yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Böylelikle videomuzun da sonuna geldim ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.